Bazıları medeniyetin yalnızca taş sütunlar arasında doğduğunu anlatır. Peki ya dünyanın en eski devlet meclislerinden biri Bozkır'ın ortasında kurulmuşsa? Göğün altındaki keçi otağlarda yalnızca savaş planları yapılmıyordu. Burada devletin geleceğine yön veren büyük kararlar alınıyordu. Türkler bu büyük meclise kurultay diyordu. Kurultay yalnızca bir toplantı değil, devletin ortak aklı ve törenin sesi kabul ediliyordu. Kaan ordulara hükmediyordu. Ancak hiçbir hükümdar Türk töresinin ve devlet geleneğinin üzerinde değildi. Çünkü Türklerde devlet tek kişinin iradesiyle değil, ortak akıl ve istişareyle ayakta kalıyordu. Kurultayın kökleri Hun devletine kadar uzanıyordu. Boy beyleri ve devlet ileri gelenleri belirli zamanlarda bir araya geliyordu. Çin yıllıkları bile Hun hükümdarlarının düzenli, büyük toplantılar yaptığını kaydediyordu. Bu toplantılar devlet yönetiminin merkezindeydi. Kurultaya yalnızca Kaan katılmazdı. Hatun, Şadlar, Yabgular, boy beyleri ve komutanlar da mecliste yer alırdı. Her biri kendi boyunu temsil ediyor. Devletin geleceğini ilgilendiren meselelerde görüşlerini açıkça dile getiriyordu. Türk devlet geleneğinde hatunun yeri de son derece özeldi. Devlet yönetiminde söz sahibi olan en önemli kişilerden biriydi. Hatun, gerektiğinde yabancı elçileri kabul eder, devlet meselelerinde görüş bildirir ve Kaan'la birlikte ülkeyi temsil edebilirdi. Bu yönüyle eski Türk devlet geleneği çağının birçok uygarlığından farklı bir yönetim anlayışı sergiliyordu. Kurultayda yalnızca savaş konuşulmazdı. Barış antlaşmaları, ittifaklar ve devletin geleceğini belirleyecek kararlar da burada alınırdı. Büyük seferlerin zamanı belirlenir, yabancı elçiler dinlenir ve boylar arasındaki meseleler ortak akılla çözülmeye çalışılırdı. Törenin uygulanışı ve devlet düzenini ilgilendiren konular da kurultayın en önemli gündem maddeleri arasındaydı. En kritik toplantılar ise yeni bir kanun seçileceği zaman yapılırdı. Çünkü hükümdarın belirlenmesi devletin geleceğini belirliyordu. Eski Türk inancına göre hükümdarlık Tanrı'nın verdiği kut ile kazanılırdı. Ancak bu tek başına yeterli değildi. Yeni kanun, devlet ileri gelenleri tarafından kabul edilmesi gerekiyordu. Böylece yönetimin meşruiyeti güç kazanıyordu. Kurultay, yalnızca karar alan bir meclis değildi. Aynı zamanda kağanın otoritesini töreyle dengeleyen en önemli kurumdu. Güçlü bir hükümdar bile devletin kadim geleneklerini ve ortak iradesini tamamen görmezden gelemezdi. Göktürkler döneminde kurultay, devlet yönetiminin en önemli kurumlarından biri olmayı sürdürüyordu. Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve büyük devlet adamı Tonyukuk, devlet meselelerini töre ve ortak akıl doğrultusunda yürütüyordu. Orhun yazıtlarında milletin geleceğini düşünmekten ve doğru kararlar almaktan sıkça söz edilmesi bu anlayışın en güçlü kanıtlarından biridir. Kurultay yalnızca savaş kararı veren bir meclis değildi. Gerektiğinde savaşın durdurulmasına da burada karar verilirdi. Çünkü Bozkır'da en büyük zafer her savaşı kazanmak değil, doğru zamanda doğru kararı verebilmekti. Türk devlet adamları biliyordu ki, güçlü devlet yalnızca kazandığı savaşlarla değil, isabetli kararlarıyla da ayakta kalırdı. Bu devlet geleneği yüzyıllar boyunca farklı Türk devletlerinde yaşamaya devam etti. Uygurlarda, Karahanlılarda ve diğer Türk devletlerinde farklı adlarla da olsa aynı yönetim anlayışı varlığını sürdürdü. Daha sonra Cengiz Han da devletin en önemli kararlarını büyük kurultaylarda aldı. Böylece bu gelenek bütün Bozkır dünyasını etkiledi. Kurultayın izleri daha sonraki Türk İslam devletlerinin danışma geleneğinde de yaşamaya devam etti.
Büyük Selçuklulardaki devlet meclisleri ve Osmanlı Devleti'nin divan teşkilatı farklı şartlarda gelişmiş olsa da ortak akla dayanan yönetim anlayışını yaşatmaya devam etti. Bugün modern parlamentolar bambaşka hukuk sistemleri içinde çalışıyor olabilir. Ancak istişare anlayışı Türk siyasi kültüründe binlerce yıl öncesine uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Kurultay yalnızca keçi otağlarda yapılan bir toplantı değildi. O, devletin vicdanıydı. Kağan'ın kudretini törenin adaletiyle dengeleyen büyük akıldı. Bozkır'ın ortasında yükselen o çadırlar, insanlık tarihinin en eski devlet geleneklerinden birine ev sahipliği yapıyordu. Ve belki de bu yüzden Türk kağanları yalnızca fethettikleri topraklarla değil, kurdukları devlet düzeniyle de tarihe yön verdiler. Çünkü gerçek güç yalnızca kılıçta değil, doğru insanların aynı çatı altında ortak akılla verebildiği kararlarda saklıydı.